3000 yeter ya. 3000 yeterli. Abim Türkiye'den takım tanımıyordu. Ha, O Fenerbahçe yüzden- tanısaydı Tamam. daha fazla verirdim. Arkamızda çok güzel tarihi bir kafe var. Yaklaşık 150 yaşında. Mezarlığa para vererek girdiğim ilk yer olabilir. Başka bir yerde olmaz herhalde. Sallıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Üflüyoruz. Bunu göstermemiz gerekiyor size. Çok merak ediyorum tadını. Bu kadar mı çok sevilir bir çay? Çok fazla ama çok lezzetli abi. Şuna bakar mısın? Kötü değil. Yani- Ama içer miyim? Genelde ben bu cevabı alıyorum. Buenos Aires, yani iyi havalar şehrinden hepinize merhabalar. Bugün Buenos Aires vlog yapıyoruz. Yanımda Onur Altunel var. Kendisiyle bir tane video yapmıştık. Eğer izlemediyseniz kanalda onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Onur burada yaşıyor. Futbol sektöründe scouting yapıyor. Türkiye'deki takımlara, dünyanın bütün takımlarına scouting danışmanlığı veriyor. Dolayısıyla onunla beraber gezmek benim için gerçekten çok keyifli oluyor. Burada yaklaşık olarak 6-7 gündür bulunuyorum. Birazcık daha ilk videoya göre daha deneyimliyim şu anda. Doğru mu? Evet, daha konuya hakim, şehre hakim, restoranlara hakim. Bugüne başlayacağız. Aynen öyle. Şimdi videonun başında şundan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla soru geldi. Genelde yanlış bilinen bazı şeyler var. Arjantin güvenli mi değil mi? Bu soru çok soruluyor. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Bir de ilk defa bir videonun başlangıcında bir şeyler yiyerek içerek başlayacağız. Onu da birazdan göreceksiniz. Bence güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye ne kadar güvenliyse burası da o kadar güvenli. Nerede olduğunuza göre değişiyor. Bugün bu videoda ne bulacaksınız? Onlardan bahsedelim. İlk videoda Arjantin'in bütün lezzetleriyle ilgili biraz bilgi vermiştik size. Bayağı bir uzun bir video olmuştu. Kusura bakmayın ama hakikaten o videoda çok fazla detay vardı. Bu videoda birazcık daha nerede yaşanır, buraya nasıl gelinir, nerede konaklamalı veya nerelere dikkat etmeli bunlardan Şehir içi bahsedeceğiz. ulaşım vesaire. Şehir içi ulaşım, aynen öyle. Bunlardan bahsedeceğiz. Yine çok güzel bir hava. Şu an sonbahar başlangıcı, tam 21 Mart'a denk geldik. Dolayısıyla hava 40 derecelerden 25 derecelere falan düştü. Gezmek için en müsait zamanlar, Evet, değil mi? Hem güneşimiz var hem rüzgarımız var. Akşam biraz serinliyor, gündüz çok yormuyor. En güzel havalar. Buraya gelmek için en doğru zaman ne zaman? Yani tarih olarak baktığında hangi aylar oluyor? Bence buraya göre, Türkiye'ye göre tam ters. Türkiye'de ilkbaharken burada sonbahar, Türkiye'de kışken burada yaz. Bahar ayları çok iyi. Bence Ekim, Kasım veya Mart, Nisan en ideal. Yani ilkbahar ve sonbahar en ideal. Çünkü yazın çok sıcak olabiliyor. Aralık, Ocak, Şubat hem sıcaktan hem çok turist buradan gidiyor. Buraya turist geliyor. Şehrin biraz yapısı değişiyor. Kışında çok yağmur yağabiliyor. Evet. Çok soğuk olmuyor. Kar yağmıyor Buenos Aires'te ama soğuk olabiliyor. Yağmur, çamur biraz gezmenizi engelleyebilir. Baharlar uzun sürüyor. O yüzden Mart, Nisan, Ekim, Kasım, Aralık başı buralar en ideal dönemler. Çok güzel. O zaman başlangıcımızı bu şekilde yapmış olalım ama bir yandan da buranın özel bir çayı var. Evet. Herkesin elinde olan, özellikle Arjantinlilerin elinde olan bir çay var. Hatta Mario Icardi, Messi tarzında böyle futbolcularda hep böyle gözükür. Ya o çay güzel midir diye çok kişi soruyor. Çok soruyorlar. Bakacağız. Şimdi birazdan göreceğiz. İstiyorsan hazırlayalım onu. Hazırlığını yapalım. Onun da hazırlanmasını da göstererek Aynen. sonra içip tadımını yapıp lezzetine de içilir mi içilmez mi kısmına da geçelim. Aynen öyle. Bu arada ben de bir tane kendime mate bardağı alıyorum. Onu da üzerine isim yazdırdığım için bugün alabileceğiz. 3 gün önce siparişini verdik. Bugün benim matemle Aynen. içeceğiz. Onur'un matesiyle içeceğiz. Senin pipetin var sadece. Pipetim var, aynen. Pipeti aldım. Onu da göstereceğim size. Onu da göstereceğiz. Hadi Başlayalım. alalım o zaman. Dur. Alıp geliyoruz. Evet, malzemelerimizi aldık. Burada matemiz var. Bunun ismi mate. Ama çayın ismi Şerba. şerba. Bir de Bombişamız var. bombişa. Pipet diyebiliriz. Aynen. Burada bombişa deniliyor. Bunu içine koyup, Aslında temel malzeme 3 tane. evet. Şimdi çayı direkt koyup üzerine sıcak su ekliyoruz. Dolayısıyla hani boğazınıza kaçmıyor mu derken ben çok düşündüm çünkü onu. Hani acaba dedim pipetten o çaylar geçmiyor mu, boğaza gelmiyor mu? Bunun bir filtrasyonu varmış. Bu arada aldığım şeyi de göstermek için şöyle uzatıyorum. Hatta bir yardımcı olursan bana şöyle göstereyim de Dünya Kupası temalı
Arjantin'in hangi yıllarda Dünya Kupası'nı aldıysa onu gösterdi. 78, 86 ve 22. Bunun materyal 2022. olarak hem ağzı yakmaması, dili yakmaması Evet. hem de ucundaki filtre çayın ağzımıza gelmemesine Sağlıyor. sebep oluyor, O zaman sağlıyor. ben sana yardımcı oluyorum. Çayımızı ekleyelim buna. Şöyle yapalım. Ben bu bombişayı da sana vereyim. Tamam. Benim bombişam. Tamam. Normalde bugün 2 tane bombişa getirdik. Normalde aslında tek bombişadan ve tek mateden içilir. Kalabalık Çay. olsan bile. Kalabalık olsam bile, 2 kişi olsam bile, tek kişi olsam bile. Neden? Öncelikle kültürü böyle. Çünkü mate içmek için toplanılır mesela. Hani bu akşam mate içelim. Terasa gelin. Bir tane mate yapılır. Yani ev sahibi bir tane mate yapar. Bir termos olur. Sırayla içilir. Ağızdan ağza. Aynı bombişadan. Şey mi? Kızılderililer gibi böyle teker teker dolaşıyor mu? Evet. Ya biraz daha alt kültüre indikçe Arjantin'de, Uruguay ve Paraguay'da dahil edebiliriz buna. Oralarda da çok içilir. Hatta Uruguay'da biraz oranı daha yüksek mate içiminin. Alt kültüre indikçe çok kaynaşma aracı aslında. O yüzden gün içinde sürekli içildiği için bir tane yapılıp evde, ya aslında bizim çay nasıl bir tane demleniyor. Tamam, farklı bardaklara konuluyor ama mantık biraz benziyor. Evet. Güzel. O zaman hazırlayalım. Şimdi ben şöyle hazırlayayım. Tamam. Şimdi bu biraz geniş benimki. Evet. Onun içini gösterelim. Şöyle Aynen. gösterelim. Şöyle Sen istersen yaklaştırayım. içinden de bahset. İç kısmı Çünkü tabii sana da alırken özelliği var. inceledik, Aynen. baktık. Bunun iç kısmı su kabağı. Yani aslında ana malzeme su kabağından oluşuyor. Dış kısmını deri kaplıyorlar. Ve aynı zamanda şu materyali de paslanmaz çelik olarak üzerine böyle farklı desenler basıyorlar falan. Fiyatlar ona göre değişebiliyor. Tasarıma göre fiyatlar Bu arada değişiyor. tasarım ve böyle tuttuğunuzdaki size verdiği izlenim önemlidir. Hani Evet. şey derler ya, erkeğin saati, ayakkabısı vesaire. Arjantinliyseniz mateniz. Ha öyle Çok mi? önemli. Tabii. Bende Dünya Kupası var. Daha ne yapayım? Mateniz. Böyle elinizde tuttuğunuzda sizi böyle güçlü göstermesi, kaliteli göstermesi lazım. Bayağı Şimdi toz da çıkıyor. toz çıkacak. Tamam. Bayağı doldurdun. Bunun yaklaşık 4'te 3'ünü, Şöyle göstereyim. %80'ini ya da %80'i dolduruldu. ben şöyle Aa, ilk defa bırakıp geldim. ayaküstü lezzetlerde bak 700'ün üzerinde video var. İlk defa bir şey yiyerek içerek başlıyoruz. Suyumuz? Şimdi sırayı bozmuyoruz. Bozmuyoruz tamam. Ne dedin? Çok toz çıktı. Evet. Böyle kapatıyoruz. Evet. Sallıyoruz. Tozu elimize yapışacak. Tamam. Sonra onu yalıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Tozu çıktı. Üflüyoruz. Gidiyor. Tamam. Hem de bu bir tarafa eğik Ha. yaptığımız için bir tarafa yığılıyor. Yani yarısı var yarısı yokmuş gibi. Üst tarafı boşta. Şimdi Şimdi- oraya Oraya normalde böyle tutabilirsem ben suyumu alayım. Evde olsaydık başta normal su. Birazcık tamam. böyle birkaç damla normal su. Sıcak olmayan su. Okey. Koyup bir 2-3 dakika onun emmesini bekleriz. Su Ben kabağı, öyle yapmayacağım. su kabağı olduğu için mi birazcık da? Yani böyle tam yapışsın. Şundan sebep söyleyeceğim. Şimdi ben bununla yapmaya çalışayım. Bunu alayım. Şimdi biraz koydum suyumu. Bunun biraz emmesini bekleyelim. Tamam. Bombişimi alabilirim. Bombişanız burada Onur Bey. Şimdi emdi. Evet. Bunu kapatıyoruz. Ha. Baş parmağımızla. Evet. Şuradan Dibini kazıyaraktan. dibinden iterek bir tarafa dağ yapıyoruz. Ha. Buna güzel. zaten montanya deniyor, dağ deniliyor. Tamam. Bir tarafa yığıyoruz. Bu böyle sabahları gerçekten uğraşılıyor. Yapılıyor yani bu. Abi ben Hani herkesin elinde görüyorum. Özellikle sokaktaki halkın. Bu arada hiçbir kafede, restoranda ben mate görmedim. Satış yok. kafe restoran işi değil. Evinde maten olur. Evinde yaparsın. Aslında hani kafe restoranda çaydanlık olur mu? Masaya çaydanlık gelir mi? Yani- Gelmez. Gelmez. Doğru. Hani çok kahvaltıcıya gittiysen termos gelir. Evet. Biraz o mal. Ev işi bu. Bu kahvaltıda başlanır. Gün içinde akşama kadar içilir. Evet. Şimdi güzel bir dağ yaptık bu arada. Aynen. Her zaman olmuyor. Şanslısınız. Hazır. Tamam. Şimdi bunu yine buradan kapatarak içine girmesin, dolmasın diye havayı yaparak Keserek. saplıyoruz. Ha. Biraz önce dediğim gibi normalde tek bomba işadan içilir. Bunu çıkar, onu sok, bunu çıkar, onu sok. Yapmaz. Olmaz. Biraz da gibidir bu. Hani İtalya'da pizzaya ketçap sıkmak gibidir. Anladım. Güzel. Ne yapıyorsun derler. Ya da böyle karıştırılmaz O zaman aynı Pipet. anda saplayalım ikisini de. pipet. O zaman da birlikte içiyormuş gibi olur. Şimdi bu Hazır. hazır. Sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. o Sıcak suyumuzu önceden tabii hazırladık. Çok fokur fokur kaynar değil zaman. Evet. ama sıcak su. Bu genellikle Arjantin'de gördüğüm kadarıyla bu şekilde termosların hepsine bir fotoğraf veya işte bir logo yapıştırıyorlar. Sen de gördüğüm kadarıyla Maradona yapıştırmışsın. Maradona olur zaten. Boca Juniors var galiba.
Yok, River var. Atlanta var. Ezeli rakibi. Tabii, pardon. River var ve Atlanta var. Ben Atlanta taraftarıyım. Haftaya da Boca Juniors maçına gideriz. Kesmesinler. Bununla gitmeyeceğiz. Tamam peki. Zaten bununla gidebileceğimiz bir yer olacağını da düşünmüyorum. Tahmin ediyorum. Tıklım olacak. Evet, Hazır aynen. ol. Şimdi boşluk olarak bıraktığımız yere suyu koyuyoruz. Tamam. Çok merak ediyorum tadını. Bu kadar mı çok sevilir bir çay? Biraz da şey yapabiliriz. Daha bozulduysa daha düzeltebiliriz. Tabii daha yapmak için biraz Deneyim mi gerekiyor? deneyim de gerekiyor. Biraz da hani ne kadar gerekli tartışılır. O biraz işin şovu. Şovu. Sapladık Tamam. ama tadına bakabiliriz. İlk bir çekelim, sıfırlayalım suyu. Tamam. Sonra tekrar dolduracağız. Bu tabii tadını biraz zamanla alır. Ha, bir dakika. Özellikle hatta maten yeniyse Tamam. daha da onun bir zaman geçmesi lazım. Mecbur çok içeceğim. Her Zaman bölümde ben geçmesi mateyle lazım. açacağım bundan sonra. Hadi sen başla. Ben başlayayım ve güne matesiz başlayamıyorum. Geyik. Özlemiş misin tadını? Ben içiyorum. ben sürekli içiyorum diyorsun. Buradan mı denemek istersen pipetini batıracak. Hadi pipeti batırayım ben ya. Şöyle Saplıyorum. saplayabilirsin. Tamam. Büyükmüş senin pipet. Benim pipet Hadi hakikaten... ben bunu çıkarayım. Tamam. Nasıl olsa Sapladım. Çekeyim mi bir de elimi? göstermek için içtiğimiz için. Elimi Evet, çıkarayım mı? çekebilirsin. Tamam. Ben ona biraz su ekleyeyim. Ekle bakalım. Şuradan alalım suyumuzu. Tamamdır. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum gerçekten nasıl bir tadı var. Kötü değil. Yani Ama içer miyim? iyi de Genelde ben bu cevabı alıyorum. bu biraz şey gibi. Yosun tadı alıyorum biraz. Bir de yeşil çay bu ya. Şimdi şöyle, şerba zaten bir bitki. Evet. Gördünüz zaten. Tepeleme bir o bitkiden koyduk. Demliğe pipet sapladık, içiyoruz aslında. Ağır olması çok normal. Evet. Doğru. Yani çayını yapıp suyunu içmiyoruz. Ama sert. Yani Sert. sert ama bunun çok sağlıklı olduğunu biliyorum. Çok sağlıklı. Bununla birlikte içinde çok uyaran da var. Hmm. O yüzden hani Neleri gündüz uyarıyor? komple fiziksel olarak Ha, her türlü, anladım. mental olarak da fiziksel olarak da bir uyarandır. Kalp sağlığı ve ruh sağlığına da çok olumlu etkileri olduğunu ben çok okudum. Türkiye'ye Çünkü- mateyi getirmemiz lazım bence. Ruh sağlığına geliyorsa Ruh sağlığına evet. hepimize Evet. birer mate. Ama genelde buradaki insanlara sorduğunuzda hani mesela çok enerjiksiniz, yani 2 işte çalışıyorsunuz, bir de gece dışarı çıkıyorsunuz. Nasıl oluyor bu dediğinizde mate içiyoruz biz. Kafeini diyor. yüksek çünkü. Kafeini yüksek. Bir şey söyleyeceğim bu arada. İçtikçe düzeliyor. Yani damağımda çok Oturur. daha oturuyor. Oturur. Aynen öyle. Bravo. Çok daha içilebilir kıvama geliyor. Oturur. Buna ne kadar içiliyor bir de o da var. Sen Ha. içtik bıraktık mı? Bir bardak. Nasıl içeceğiz? Bir bardak yeter abi. Bir termos. Bir termos mu? Evet. Yani biz bir termosu dolduruyoruz. Gün içinde ağır ağır. Yani Ha, aynı anda arka aynı arkaya anda değil. değil ama birkaç saat içinde. Onun tadı gider zaten birkaç saatte ama o tat gidene kadar içersiniz. Vallahi çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bu içilebilir kıvamda şu anda. Yani ilk deneyim birazcık şeydi, sertti ama şu anda alıştım. Ve kokusu da güzel gelmeye başladı biliyor musun? O zaman onun yanına bir alfahor denemesi yapalım. 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 Ben bir iki buluşacakken alfahor aldım. Evet. Alfahor tanıtırız birazdan. Çeşitleri var. Çok çeşidi var. Hani bu alfahorsa bu da mı alfahor diyorum ben bazen. Çok genellemişler. Ben böyle 2-3 tane getirdim farklı. Böyle birer tane bakarız, tadına bakarız. Olur. Seve seve. Evet. Alfahor aslında bizim marketlerde satılan Halley'imsi görüntüye sahip ama tat olarak hiçbir alakası yok. Ama görüntüsü benziyor. Evet, şu klasik olan benzemiyor. Benzemiyor. Klasik Klasik olanı de benzemiyor. klasik olanı bir gösterelim şöyle. Sen bunu pastaneden mi aldın? Şöyle aslında bunlar paketli olanlar. Paketli olanlar bakkallarda, marketlerde var. Evet. Bu da markette var ama pastanelerde genelde bundan alırsanız daha taze, daha Ama iyi olur. o kadar çok çeşit var ki markette. Herhalde bir 40-50 tane görmüşümdür alfahor çeşidi. Evet, markette biraz o çikolata ihtiyacı burada. Çikolatalar biraz zayıf aslında. Alfahorlarla gideriliyor. Ama ben bunu tercih ediyorum daha çok. İçinde tabii ki ne var? Ne var? Dulce de leche var Dulce de tabii leche. ki. Gördüğünüz gibi 2 bisküvi arası. Bu klasik olanı. O klasik olanı benim de en çok tercih ettiğim o. Öyle mi? Evet. Tadına bakalım beraber. Şimdi de tercih edeceğim. Güne öyle başlayalım. Vay bu video çok enteresan oldu benim için. Arjantin benim için çok enteresan oldu. O kadar fazla şey denedim ki burada. Bir de madem vlog, biraz Evet. daha böyle Vlogda- günlük ne yapıyoruz onlardan bahsedelim. Vlog'da coşacağız hiç merak etme. İşte Bu video restoranda çatal bıçağı bırakalım. Onu akşam yaparız. Kapanışta yaparız. olur. Kapanışa kadar biraz böyle salaş gideriz. Elde yemeli gideriz öyle mi? Elde sandviç yaparız. Tamam. İşte mate, Tamam. günlük
Parktayız zaten. Parkta başladık Bir ki Arjantinli gibi. parkın kalabalığını da görüyorsun bu Ya arada. şu anda Ki bu çok benim eve yakın ara sokakta köpek gezdirme parkı. aynen öyle. Çok yürüyüş parkı değil ama Köpek gezdirenler var. Bu tarafta pilates yapanlar var. Ve gerçekten parklarda spor yapıyorlar. Hocaları geliyor. 20 kişi, 30 kişi, hatta geçenlerde 100 kişi vardı ya. Büyük bir genelde parkta. spor, yani Türkiye'de spor salonunda yapılan o grup dersler genelde parklarda yapılıyor. Hem spor salonunda hoca da bir ücret vermediği için, Evet. dışarıda açık havada yaptığı için bu sefer üyeden de düşük ücret almış oluyor. Aslında işin ekonomik tarafı da daha rahat oluyor. Evet. Tadına bakalım. Güzel. Bisküvisi de güzel. Un kurabiyesine benziyor biraz. Evet, ağızda biraz doluyor, büyüyor. Mateyle evet yiyorlar ama bence kahveyle. Tadına bakacaktık. Yedim ben. Şimdi pastane usulü yedik. Bir de market usulü göstermek istiyoruz. Çünkü o çikolata kaplı. Halle usulü direkt benziyor. Sen ısır abi ya da Ben kopar. şöyle elimle koparayım. Koparılmış yeri de göstereyim. Burada da arada bisküvi var. İki bisküvi arasında aslında bisküvi gibi de değil ya bu. Kurabiye, ufalanmış kurabiye gibi düşün. Arasında dulce de leche var ve çikolata kaplı. Burada bir çokatorta tatlısı var. Hı. Onun kıvamında, onun şeyinde. Evet, tadı benziyor. Tadında. Şimdi farklı tat. Ama ikisi de alfahor. Markaya göre değişiyor. Çok böyle şey vardır, sokak röportajı. İşte favori alfahorun hangisi? Evet, 15 farklı cevap gelir. Yani o kadar çeşit Herkesin var. farklı. Marka. güzel. Biz başlangıcı yiyecek ve içecekle yapmış olduk ama farklı bir video olacağını zaten sizlere söylemiştim. Video başlarken sizler ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Beğen butonuna basmanız benim için çok önemli. Videonun daha fazla izlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda hype'larsanız da çok mutlu olurum. Ve tabii ki ilk defa izliyorsanız da abone olmanız bizim için çok önemli. Sizlerden tam 12.000 kilometre uzaktayız. Bu videonun hatırına bence beğen butonuna basılması gerekiyor. O zaman Buenos Aires Vlog başlıyor. Eve geldik matemizi bırakmaya. Bu arada bir online güvenliğimiz var. Birçok kişi online kapıcı olarak Türkiye'de duymuş. Evet. Kendisi online güvenlik, bizi görüyor, biz onu görüyoruz. Bizi duymuyor, biz onu duymuyoruz. Bir durumda, aksi bir durumda emniyete haber verecek, ofiste çalışıyor. Online olarak güvenlik kendisi. Her binada var değil mi onlardan? Bazı bölgelerde var, bazı bölgelerde yok. Evet. Bu arada dış kapılarımız da çıkarken anahtarla kilitlenir. Tamam. Bizimki otomatik ama genelde başka semtlerde normal anahtarla iç daire kapısı gibi apartman kapısında Kilitliyorlar. kilitlersiniz. Vay be. Bu da bir ekstra bilgi. Güzel. Güne Palermo'da başlamıştık. Şimdi Recolete'deyiz. Recolete'de en çok bilinen mekanlardan biri. La Biela, bilya gibi demek değil mi? Yani Evet. otomobil, motor sporlarından geliyor aslında. Eskiden çok fazla yarışçılar gelirmiş buraya. Birazdan bahsederiz detayları. Arkamızda çok güzel tarihi bir kafe var. Kafe var. Yaklaşık 150 yaşında. Çok da güzel bir bahçesi var. Biraz daha böyle Avrupa'yı, Milano'ya, işte ne bileyim Paris'e, o tarz yerlere benziyor. Buranın nezih yerlerinden bir tanesi. Biraz orta yaş grubunun işte gazetesini alıp kahvesini içmeye geldiği, Yazarların geldiği. yazarların geldiği eskiden. Şu anda da biraz bu semt olarak da elit bir semt. Orta yaş grubunun gelip kahvesini içip gazetesini okuduğu, bahçesi geniş, içerisi eski bir kafe. Bak şimdi burada bir maket var. Adam maketin boyalarını yapıyor. İçerisi böyle. Ne yapıyorlarmış sorabilir misin? Boyamasını mı yapıyor? ¿Qué estás haciendo? ¿Renovar? Renovándolo, está muy viejo, Sí. estamos rejuveneciéndolo, Hem, algunos colores. hem yenilemesini hem de o yaşlılık görüntüsünü tazeliyor. Güzel.
Gracias. Gracias. De Turquía, Estambul, Italia. Italia. ¿Qué parte de Italia? Roma. Roma. Muy bien. Perfect. Gracias. Gracias. Bak içeride motor sporlarından birçok isim var. Şu köşeye gidelim, bak orada Formula 1 pilotları var. Bak sandalyelerde de bu şekilde piston kolu var. Çok güzel yapmışlar ya. Vallahi konsepte bayıldım. Buranın tabii önemli özelliklerden bir tanesi de buradaki ağaç. Gövdesini görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz büyük ve dalları buraya doğru uzanıyor. Şurada da bir tane heykel var. Ağacın bir kolunu heykelle beraber sabitlemişler yani aşağı düşmesin diye. Ne kadar estetik gözüküyor. Evet, aslında Birçok noktadan var noktada ama en sonunda sabitleyici var ama en sonunda Evet, sanat yapmışlar. Hakikaten Çok iyi. helal olsun. Çok güzel duruyor. Herkes de orada fotoğraf çekiliyor bu arada. Biz de çekiliriz. Abimiz servisini yaptı gitti. Buranın önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki bu şekilde servis ediyor olmaları değil mi? Evet, genelde sütlü kahve istediğinizde sütle kahveyi getiriyor. Kahveyi koyarken siz dur diyorsunuz. Ne kadar sert olacak, ne kadar sütlü olacak, ne kadar sütsüz olacak siz belirliyorsunuz. Evet, kahvemizle başladık. Tostumuzla da başlayalım istiyorsan. Buyurun. Bakalım beğenecek misin? Sen buraya geliyorsun değil mi? Geliyorum. Buraya geliyorum, böyle 1-2 ayda bir gelirim. Biraz bir gazetemi alıp gelirim böyle. 3 saat otururum, gazete okurum diye. Çay bahçesi tadında. Moda Çay Bahçesi. Moda çay bahçesi kıvamında. Çok güzel. Ama eski bir yer burası. Eski bir yer. O yüzden böyle tostları falan daha eski yiyecekleri güzel oluyor. Aslında akşam menüsü de tabaklı menüleri de iyi buranın. Dolu dolu. Akşam biraz dolar burası. Bulunduğumuz lokasyon çok güzel bir yer. Lüks mağazaların da olduğu bir cadde. Gördüğüm kadarıyla da çok da büyük bir alan bu. Yani nereden bakarsan 400-500 kişilik oturma alanı var. O yüzden kalabalığa karışmak için güzel bir yer. Arkası da hemen geniş, yeşillik. Onun altı Recoleta Mezarlığı. Bilinen bir yer, turistik bir yer. Gideriz değil mi Mezarlık mezarlığa? olmasına rağmen bir uğrarız bakalım. Rekolete Mezarlığı buraya geldiğinizde mutlaka gitmeniz gereken yerlerden biri. Bazen kapalı olabiliyor, bazen açık oluyor. O gün gün değişebiliyor. Denk gelmeniz lazım. İşte milli bayramda kapalı oluyor ya da içeride bir tadilat oluyor, kapalı oluyor. Bugün açıksa bir uğrayalım. Yine önümüzde ne olduğundan bahsedelim. Bir tostado yani tostumuz var. Burada neredeyse her kafede bulabiliyorsunuz bunları. Bir de Media Luna ismindeki ilk videoda anlatmış olduğumuz yarım ay şeklinde biraz daha üzeri tatlı olan. Bunların üzeri böyle daha kıtırsa ne diyorlardı? Normal bildiğimiz kruvasana kruvasan diye deniliyor burada Tamam. da. Büyük o. Fransız kruvasan. Medialunalarda küçük, üstü tatlı olan Arjantin kruvasanı. Arjantin kruvasanı yarım ay şeklinde oluyor o biraz da. Yani diğer bildiğimiz kruvasan Şekli gibi de olmuyor. değişik, evet. Ama güzel bence. Şekerli oluyor bazen. Bazen üzeri daha az kıtır oluyor. Kahvemiz güzel bu arada. Kahveyi de çok güzel servis ettiler. Beğendim yani. Buranın garsonları genelde orta yaş ve üzeri. Çok eski garsonlar. Orta yaşının çok da üzerinde. Üzerinde. Yani Ama deneyimli. en küçüğü orta yaşlı görünüyor. Evet. Deneyimli. Böyle eski servisler, eski yöntemler. Eski garsonculuk vardı ya böyle Evet. hakikaten iyi servis alırdın. Onlardan görüyorsun. Şimdi burası aslında çok eskiden birçok motor sporları camiasındaki ünlü olan pilotlara ev sahipliği yapmış. Herkes gelip burada yemeğini yermiş, kahvesini içermiş. Dolayısıyla eskiler için çok anlam ifade eden yerlerden bir tanesi. Buraya en çok gelen kişi Juan Manuel Fangio. Kendisi Arjantinli ve 5 kez dünya şampiyonu olmuş Formula 1'de. Özellikle Formula 1'in ilk 10 yılını komple domine etmiş. Çok enteresan bir istatistikler var. Onları size söylemem gerekiyor çünkü günümüze kadar da uzanan, kırılmayan rekorları kırmış adam. Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes-Benz ve Maserati ile Dünya Sürücüler Şampiyonası'nı 5 kez kazanmış. 4 farklı takımla 5 kez kazanan nadir insanlardan biri. Ta ki Michael Schumacher'e kadar. Michael Schumacher 46 yıl süren bu rekoru kırmış. Gözümde şey canlandı. İşte Formula 1'in Pele'si. Öyle. Kimse ismini bilmiyor ama eski rekorlar onda. Yani 1938'de ilk yarışına çıkmış. Kaç sene geçmiş? Schumacher'den önceki Tabii. efsane o zaman. Formula 1'deki ilk yarışı 1950'ymiş. İngiltere Grand Prix'si. İlk birinciliği de 1950'de Monaco Grand Prix'sinde olmuş. Monaco'da zor pistlerden biri. Son birinciliği de Almanya Grand Prix'si 1957'de. Onun buraya çok geldiği ve bu kafeyi çok sevdiği söyleniyor. Zaten bulunduğumuz lokasyonda
hem ön kısmı hem de yan kısmı var. Dolayısıyla arabayla buraya park edip de içeride oturmaya o zamanlar müsaitmiş. Çok eski bir kafe. Buranın kuruluşu 1850. Yani 176 sene olmuş. Demin 150 yıl demiştim ama 150 yıldan çok daha fazlasıymış. Muhtemelen tam İtalyanların göçüne denk geliyor. İlk göçe. Evet. Muhtemelen onlar gelir gelmez bir kafe olayını burada başlatmış olabilirler buralarda. İlk videoda bahsetmiştik ama birazcık daha istiyorsan çok kısaca bahsedelim. Nüfusun şu anki durumu nasıl? Şöyle köken olarak bakarsak tabii ki şu an herkeste pasaport yok vesaire ama köken olarak araştırıldığında %60'ın üzerinde İtalyan kökenli vatandaş var. Bunlar tabii kendilerine İtalyanım demeyen 1850'lerde gelmiş ya da 1920'lerde gelmiş. Artık 3-4 nesil burada Arjantinli olmuş ama köken olarak İtalyan olanlar %60-70. Kalanı Polonya, Almanya, Fransa, İngiltere oralardan çok var. Bir de Osmanlı dağılırken gelen Osmanlı vatandaşları yani Suriye, Lübnan, Ermeni vatandaşlar var. Onlara Turko deniliyor. Onların da belli bir nüfusu var. Geri kalan nüfus da o. Yani %65 İtalyan kökenli, geri kalan da bunlar diyebiliriz. Türkiye'den Yerli gelenler çok az. nereden gelmişler Türkiye'den gelenler? Türkiye'den gelenler genelde Ermeni vatandaşlar. Onların da kökeni Sivas, Kayseri, Maraş ağırlıklı. Geldikleri yer belki İstanbul'dan çok gelmişler vesaire ama memleketleri işte Kayseri Ermenisi, Sivas Ermenisi, Maraş Ermenisi burada ağırlıklı olarak var. Onların da restoranları çok oluyor. Şehrin birkaç önemli restoranı da var. Var mı kebapçı? Kebapçı değil, Ermeni mutfağı biraz Arjantin mutfağına bir yerden girmiş. Mantı, humus, kebap da var ama şey değil hani Almanya'daki dönerci gibi değil. Peki Biraz Adana, Urfa var. bir şey soracağım. Empanada sence Türkiye'den gelmiş olabilir mi? Yani daha Öyle doğrusu söyleniyor zaten bizim bu arada. topraklar. Çünkü içli köfteye benziyor içi. Evet. Dış kısmı da çiğ böreğe benziyor aslında birazcık hamur. Ya tabii ki farklı ama görüntü itibariyle ve mantık itibariyle, Mantık itibariyle. hamur içine bir şey koyma. Evet. Yani Şey deniliyor. Empanada aslında Tukuman şehrinin asıl yiyeceği. Tukuman'a da çok Turko gitmiş. Ermeniler değil, Suriye, Lübnan, Arapları aslında ama Osmanlı pasaportuyla gittikleri için Turko deniliyor. Onlardan geldiği söyleniyor. Onların ya da orada yapmaya başlayıp yaydığı söyleniyor. güzel. Bence de mantıklı bir tez. Evet. Yani o yemek kültürünü biraz daha araştırmak lazım derinlemesine. Burayı tanıyınca Arjantinlilerden çıkmıştır bu demiyorsun. demiyorsun. Evet. Ya Türkiye coğrafyasından gelmiştir ya da Kolombiya taraflarından inmiş olabilir. Onlarda da oluyor çünkü. Çünkü nerede yersek yiyelim hep aklımıza şey geliyor. İçinde kıyma var. Dış kısmı da kızartılıyor ya da fırınlanıyor. Yani bizim hep Evet, içli evet. köftede yaptığımız olay aslında. Bu arada Ermeni restoranlarında içli köfte de var. Ha. Tabii. Bulgurlu dışı. Mantı var, içli köfte var. İçli köfteleri iyi oluyor. Güzel. Yani benim Türkiye'de yediğime en yakın yiyecek içli köfte ve mantı. Evet. Kayseri tepsi mantısı çok oluyor, iyi oluyor. Bunlar özellikle bulabileceğimiz şeyler Ermeni restoranlarında. Şey değil yani köşede bir tane dükkan döner kesiyor gibi dükkanları çok yok. Daha çok oturaklı, şık O döner birkaç restoranları var. Döner kesenler şavarmacı. Onlar şavarmacı, Evet. onlar birkaçı Ermeni ama genelde Arap ağırlıklı. Çok fazla da yok. Şehrin çok merkezinde var. Turistik yerlerinde. Ama şavarma. Yani Evet. bizim dönerle çok bir benzerliğini ben görmüyorum aslında. Peki benim mesela en merak ettiğim şeylerden bir tanesi buraya gelmeden önce nerede kalacağım? Çünkü güvenlik problemi var mı yok mu konusu çok fazla aklımı kemiriyordu böyle. Şimdi eminim Arjantin'le ilgili hiçbir fikri olmayan insanlar da vardır. Yani burası sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla hep güvensiz bir yermiş gibi anlatılıyor. Ama aslında öyle değil. Gelip görünce buranın böyle bir yer olmadığını, aslında bir Avrupa şehri veya Amerika'da bir şehir gibi çok düzenli, çok güzel ve gerçekten hiçbir güvenlik problemi çekmediğimiz bir yermiş gibi görüyoruz. Tabii ki ufak tefek şeyler olabilir. Bunlara önlem aldığınız takdirde belki Tabii. Bu arada yine bir polis hanımefendi var. arkamızda. Dönem dönem işte restoran sahipleri, garsonlarla konuşuyor. Böyle bilinen yerlerin önünde duruyor güvenlik demişken. Burada nerede kalınır? Şöyle aslında çok kısaca anlatayım. Bir Buenos Aires var. Caba denilen bir bölge. Kapital. Daha merkez bölgesi. Bir de Gran Buenos Aires var. Şimdi turist olarak geldiğinizde ya da ben bir süre yaşayayım dediğinizde Gran Buenos Aires'te çok işiniz olmuyor. Evet. Gran Buenos Aires'te yaşarsanız
kapitalin dışında yaşarsanız evet çok Avrupa'ya benzemiyor, tehlike olabilir. Ama siz turist olarak veya kısa dönem yaşamaya geldiğinizde oralarda yaşamıyorsunuz zaten. Yani bu Beylikdüzü ile Beşiktaş'ta yaşamak gibi bir şey. Tabii yani Türkiye İstanbul'a da bir okumaya öğrenci geldiğinde öğrenci değişim programıyla Beşiktaş'ta oturuyor vesaire. Yani Esenyurt'ta oturanı görmedim Evet. mesela. Şehrin daha merkezinde oturuyorsunuz. Burada da öyle. Yani ev aradığınız programlardan ev baktığınızda birkaç ilçe çıkar. Vichy Crespo, Palermo, Belgrano, Recoleta. Buralar zaten oturabileceğiniz en güvenli yerler. Buralar şu an Recoleta'dayız. Sabah açılışımızı parkta yaptık. Palermo'daydık. Buralar zaten en merkezi yerler. Buralardaki herhangi bir otelde ya da bulduğunuz herhangi bir evde kalabilirsiniz. Güvenlik problemi yaşamadan. Ben de her yere yakın olursunuz zaten. Ben mesela Palermo'da kalıyorum. Palermo Soho Square diye bir otel. Kaldığım oda mesela 34 bin lira seviyesindeydi. 750 dolara falan tekabül ediyor. Oda fiyatı bu ve aynı zamanda bence büyük odaları 45-50 metrekare odalardan bahsediyoruz. Buradaki sistem çok güzel. En fazla 15 dakika yakınlıkta her yere yürüyerek ulaşabiliyorsun. Evet ya senin olduğun yer zaten Palermo. Hani Evet. ben birkaç ilçe saydım ama tek bir ilçe söyle bize derlerse Palermo. Evet. Palermo'nun bölgeleri var. Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Soho. Fark etmez Palermo olsun. Herhangi bir yeri olsa her yere yakın olursunuz. Güvenlik sorunu yaşamazsınız. Onun dışında ulaşım zaten. Şehirde ulaşımdan bahsedebiliriz. Ulaşım otobüsler 24 saat. Görüntü itibariyle eski. Belki hani görüntüsüne takılan insanı tatmin etmeyebilir ama işlev olarak 24 saat ve her yere var. Sokak aralarından geçiyor. En lüks restoranda otururken bile yanınızdan belediye Otobüs otobüsü geçiyor. Evet. Bunlar normal. Metro hattı eski. Yine görsel olarak eski. Ama dünyadaki de en eski metrolardan Dünyadaki biri. en eski metrolardan biri. Yani 1900'lerin başında yapılmış ve hala o hatlar kullanılıyor. O da belli bir saate kadar 11-11.30'a kadar açık ama gün içinde her yere gidebileceğiniz, tabii kapitalde her yere gidebileceğiniz. Gran Buenos Aires'e çıktığınız zaman metro biter, tren başlar, otobüs vardır ya da Uber kullanabilirsiniz. Uber de bizim çok sık kullandığımız hem güvenli hem de pratik, nispeten de uygun. Evet. Arjantin Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde. Buenos Aires ise İstanbul'un 2,5 katı büyüklüğünde. Yani tabii ki kapitalden bahsetmiyorum. Gran Buenos Aires'i hesaplarsanız çevresindeki ilçelerle beraber çok daha büyük bir coğrafya. Dolayısıyla navigasyondan bir yere bakıyorsunuz, yakınmış diyorsun. Aslında 25 dakika arabayla gitmen gerekiyor oraya. Tabii. Çok yürüyebileceğiniz bir şehir. Kaldırımlar muazzam. İnsanlar sokaklarda çok rahat yürüyebiliyor. Dümdüz bir kere zaten. Evet, şehir dümdüz. Şehir Hiç yokuş dümdüz. çıkmıyorsunuz. O yüzden yürümek içinizden geliyor. Ya yakınmış diyorsun 1 kilometre. Ben şuradan yürüyeyim. Yani günlük olarak 25 bin 30 bin adım arasında attık zaten biz de. Ama gerçekten yürümeye elverişli olduğu için de keşfederken yeni yerler, yeni sokaklar görüyorsun. Tabii. Yani Sokakları- özellikle kaldığınız yer Palermo bölgesi ise işte 20 bin adımda, 30 bin adımda yürüdüğünüz, rastgele yürüdüğünüz yerler tehlikeli de olmuyor. Evet. Şimdi başka bir yerde kalsanız şunu diyebilirim. Yani 30 bin adım at ama haritaya bak, hani neredesin? Evet. Bir ilçene bak, tehlike olabilir. Tehlike dediğimizde bu arada olsa olacak şey kapkaç. Evet. Onun dışında o da motorlulara dikkat etmek lazım. Biz tabii hani güvenli diyoruz. Yine de uyaralım, hani kimsenin vebaline girmeyelim. Evet. Hani yine de caddede çok fazla telefonunuzla böyle ulu orta konuşmamak lazım. Çünkü Kaldırım kenarında böyle tek konuşmayın tehlike yani. motorlu hırsızlar kapkaç yapabiliyor. Ama bir 8-10 seneye göre inanılmaz azaldı. Evet. İnanılmaz azaldı. Bence birazcık uyanık olmak yeterli. Yeterli. Yani çantanıza sahip çıkın. Ben çantaya bir kilit taktım burada. Ama benim önerim turist gibi gezmeyin. Görüntünüzü turist görüntüsüne çevirmeyin. Evet, çok şık olunca birazcık da şey oluyor. Şıklıktan ziyade hani çantanızı vardır. Ben hani arkadaşlarımdan da biliyorum işte. Barcelona'ya gidiyorum. Çok hırsızlık varmış. Çantamı önüme alırım. Aha. Tutarım. O zaman da ben turistim. Beni soyma görüntüsü veriyorsun. Evet. Onu da vermemek lazım. Biraz yerel, rahat Öyle bir olmak ortam lazım. yok burada bu arada. Rahat bir ortam var. Ben hep çantamı kenara bırakıyorum. Ama telefonumu da nerede olduğuma göre masaya, kenara bir yere değil de cebimin şöyle üzerine koyuyorum. Eski yılları bilen biraz teyzeler, amcalar sizi uyarabilir. Evet. Oğlum çantanı orada dikkat et, çalarlar falan, ama son 5-6 senede pek kalmadı bunlar. Benim üzüldüğüm nokta, Türkiye'den gidip de Arjantin'de video çekenlerin çoğu hep bir korku Korkuyu satıyorlar. satıyorlar. Evet, aynen. Ben zaman zaman konuştuğum da oluyor arkadaşlarla. YouTube algoritması böyle, bunlar izleniyor. Bizim işimiz YouTube deniliyor. Aslında YouTube değil. Hani YouTube'un içinde bir sürü içerik var. Sen de YouTube'tasın ama Evet. ne yaptığına bağlı. Onlar öyle tercih ediyorlar. Türkiye'den de
bana sürekli videolar atılıyor. Bu doğru mu? Bu doğru mu? Bu doğru mu? Diyorum abartmış. İşte maalesef böyle başlık atınca izleniyor. Çoğu para bozdurma olayı mesela. Yani sen en yakın örnek bozdurdun kaç defa? Ben defalarca bozdurdum. Yani bu kadar güvenli bir para bozdurma sistemi olduğunu görmedim hayatım boyunca. Sokakta bozduranlar vardı. YouTube'da görmüşsünüzdür. Öyle bir şeye gerek yok. O bir sokakta var. Yani oraya gidip orada içerik çekmek için yaptıkları bir şey bence. Evet. Western Union markasında bir sürü kioskları var böyle. Gidiyorsun, dolarını veriyorsun. Sana karşılığında pesonu veriyor. Yani Ne dolarımız, vereceğini gösteriyor. parayı bozdurduktan sonra şeyin de reklamı çok yapılıyor. İşte elimde bu kadar para oldu. Ha, öyle bir şey yok. Para inanılmaz değersiz. İşte böyle ne yapacağım? Çalarlar mı? Bunlar da yok. Tabii ki kur farkından elinizde fazla para olabilir. Fazla bir şey bozdursanız ama yani direkt sokakta onu saklamanız gerekmiyor. Ya da Evet. onu saymak için bir kuytu köşe aramanız gerekmiyor. O tür güvensizlikler yok. Şöyle söyleyeyim, 100 dolar mesela bozdurduğunuz zaman 139 bin peso civarında yapıyor. Ortalama olarak bir yerden bir yere giderken 4 bin, 5 bin peso veriyoruz. Yemek yediğimizde Zaten şöyle 20 bin 20 bin veriyor elinizde. Evet. 130 bin yani 140 binden hesaplasak 7 tane evet, kağıt veriyor. 7 kağıt Yani veriyor. tomar para olmuyor elinizde. Ama her yerde kredi kartı geçiyor. Çok rahat harcayabilirsiniz. Ben Uber kullanıyorum. Buradan mesela 20 dakikalık bir mesafeye ortalama 5-6 bin pesoya gidiyor. 5-6 bin pesona ne yapıyor? 5-6 bin peso 180 lira falan yapıyor. Yani aşağı yukarı taksiye 5 bin peso desek 160 lira. 160 lira falan veriyorsunuz taksiye. Yemekler ortalama olarak 14 bin, 15 bin seviyelerinde. Evet. Ya, TL olarak da şöyle söyleyeyim işte 300-500 TL gibi yani bir Arasında. oturdunuz yemek yiyeceksiniz. Mesela- Çünkü 32 bin peso şu anki kurla 1000 TL yapıyor. Kahveler genellikle aynı fiyatlarda. 5000 peso. 5000 peso. 4500-5500 arası değişir. Değişiyor. Hani 7000 olmaz, Evet. 2000 de olmaz. O aralıkta. Para konusunda içiniz rahat olsun. Yanıma ben 1000 dolar aldım. 10 gündür buradayım neredeyse. Yani 7-8 gün oldu ama 10 gün olacak. Kartınıza eskiden 3 senedir normal, ondan önce çok detay vardı. Önceki YouTube çekimleri falan doğruluk payı çok olan çekimler, bilgiler var insanların aklında. Kur farkı çoktu. Şu an dengelendi, o yüzden böyle hani şunu izledim o yalan mıydı falan diye düşünen olabilir. Yalan değildir ama değişti. Şu an böyle, şu an stabil ve çok iyi. Evet. Eskiden biz kredi kartı kullanmıyorduk, Türk kredi kartımızı. Çünkü onun kuru farklı, 8 tane ayrı döviz kuru vardı. Evet. Nakit ödeyince başka kurdan, karttan ödeyince başka kurdan. Bu güncel bilgiler, o yüzden bunu belirteyim, bu önemli. Evet, bugünün şartlarında yani 2026 Mart sonu itibariyle bu fiyatlar. Seneye bakmak istediğinizde bu video ne zaman karşınıza çıkacak bilmiyorum. O günün şartları değişmiş olabilir. Ama o kur, 8 ayrı kur olayı falan tekrar yakın dönemde tekrar olmaz. O olmaz. yüzden Aynen. Artık düzeliyor gittikçe. düzeliyor, evet. Stabilleşiyor. Eskiden mesela Western Union'a gittiğinizde bir yerde, resmi bir yerde bozdurmak istediğinizde farklı, sokakta bozdurmak istediğinizde 2 katı oluyordu. 2 katı oluyordu. Ya da bir şekilde bozdurdun, elinde nakit var. Nakitle ödediğinde TL bazında 300 lira ödüyordun. Kartınla ödediğinde 600 lira çekiyor. Evet. Hala da var o ama. Evet. Yani bazı yerlerde Kur- kredi kartı geçireceksen Ama o Şu fiyat- farklı sebepten. O nakit indirimi. nakit indirim yapıyorlar. Yani Nakit kahve içtim. indiriminden sebep ama. 4500 peso dedi. O sırada nakit saydığımı gördü. 4050 pesoya düştü. O işletmenin nakit indirimi yapıyorum abi mantığından ama eski Sıcak olay, para. eski olay şeydi. Direkt kur farkı yani. Kurdan Anladım. dolayı, devletle alakalıydı. Burada enteresan bir konu daha var. Mesela İngilizce bilmeniz bir şey değiştirmiyor. Çünkü hiçbir kimse İngilizce anlamıyor. Yani gittiğimiz yerlerin %95'i sıfır İngilizce ile ilerliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir arkadaşınız olursa İspanyolca bilen ve aynı Ya zamanda böyle çok hani şef restoranıdır vesairedir, oralarda İngilizceyle işinizi görürsünüz ama sonuçta sokakta da işleriniz oluyor tabii ve orada yok İngilizce. Olan İngilizce de biraz telaffuzları farklı. farklı. Mesela Yani dün konuşuyorduk. İstanbul'dan bahsedince Cats dedi. Cats deyince ben dedim herhalde Amerika'daki etçiyi Cats. söylüyor. Yok Cats diyor. Miyav miyav dedi. Evet. Oradan anladım. Kedi demek istiyormuş. evet, Kes diyemiyor yani. Çok iyi telaffuzda edemiyorlar İngilizceyi. Yani özellikle söyleyebileceğim bir yapay zekayı kullanarak çok fazla kullanacağınızı düşünüyorum. Gittiğiniz her yerde sipariş verirken çünkü menülerde İngilizce menü yok Tabii çoğunlukla. şu an diyecekler ki İspanyolca bilen arkadaşım yoksa ne yapayım?
Artık Çeviriyle. yapay zeka Aynen. çeviri. Ama kesinlikle keşfedilmesi gereken şehirlerden bir tanesi. Ben çok Ama şey değiller. beğendim. O yapay zeka ile siz çeviri için uğraşırken ters değiller yani. Yok, bekliyor. Bekler, anlamaya çalışır, şaka yapar, espri yapar. Tabii. Bazı Avrupa şehirleri için, ülkeler için söylerler yani. Onun dilini konuşmadım, anlaşamadık, Abi, bana surat yaptı falan. Paris'te surat yaparlar mesela. Serviste de suratları asıktır. Burada da oyalar seni. Nereden geliyorsun? Evet. Türkiye hakkında da az çok bilgi sahibiler. Ya ortalama bilgi bence başka ülkelere göre yüksek. Dizilerden dolayı da biraz. Dizilerden dolayı da ama burası biraz şey bir ülke. Yani politik bilinç yüksek. En azından Türkiye'nin konumunu bilir. Yani yukarıda sizin Rusya var, aşağıda Suriye var. Durumlar nasıl diye sorar yani. Evet. Ben bunu başka ülkelerde çok görmüyorum. Bilinçli insan, okumuş insan çok fazla var burada. Eğitim seviyesi çok yüksek gördüğüm kadarıyla. Sokakta bile insanlar kitap okuyorlar yani. Sokakta yaşayan insanlardan bahsediyorum. Tabii itiraz eden olabilir. Biz kapitalden bahsediyoruz Tabii. biraz. Şimdi Yani- Arjantin çok büyük. Vişe 31'e giderseniz farklı tabii. Yani ya da kuzeye doğru başka şehirlere çıktığımız zaman çok kırsalda değişebilir. Ama yine de bu bilinç yüksek Evet. genel olarak. Hesabımı söyleyelim. Buradan sohbetimize devam edelim. Benim çok sevdiğim bir yere gideceğiz. Ya normalde burayı İstanbul'dan gelirken listeye koymayacaktık ama kahretsin ki arkadaşımızla beraber Yolumuz düştü. sandviç yedik orada. O dedim, ben bu sandviçi göstermem lazım. Olamaz böyle bir şey. Hadi gidelim oraya Buradan da. oraya çok seven bir arkadaşa da selam göndereyim. Mehmet Can'a. Öyle mi? O buradaydı bir ara. Dönerken bir Laramba'ya gidelim diyorduk. Tamam. Gidemedik. O döndü. Onun için yiyelim Onun o zaman. için yiyelim. Tamam. O zaman hesabı söylüyoruz. Adisyonu söyledikten sonra da devam edeceğiz. Toplam hesabımız 28.300 peso. 1000 TL'den o zaman ne kadar? hemen söylüyorum. 906 lira. 906 lira. 2 kahve, 2 su, 1 medialuna, bir tane tost. Tost 4 parça bu arada. Hep klasiği odur. Ha, yani 2 tane tost var aslında. Gibi 2'ye bölünmüş, yani, 2 tane evet, tost. ikiye bölünmüş 2 tane tost. Bir porsiyon ama 2 kişilik. Ben burada dün bir hesaplama yaptım böyle aşağı yukarı. İlk video bayağı bir yere de gittik. Ve bu video ortalama harcayacağımız rakamlar, yemek için harcayacağımız rakamlar 1000 dolara geçmiyor. Neredeyse 15 yerde yemek yiyoruz. Ki içlerinde 2 tane iyi restoran olacak. Ya buranın en iyi restoranı, en pahalı restoranlar olacak. Düşünebiliyor musun? Şimdi sen bu karşılaştırmayı çok daha iyi yaparsın. Evet. Dünyanın her yerinde Tabii. Türkiye başta olmak üzere yemek yiyorsun. Fiyat hesap ediyorsun. uygun demiyorum. Hayat pahalılığı var burada ama yemek konusunda bazı yerler uygun, bazı yerler pahalı olabiliyor. Bazı alışveriş yaptığınız yerler pahalı ama bir yandan da ucuza da bir şey alabiliyorsun. Tabii ki eski fiyatlar yok Arjantin'de. 3 sene, 5 sene önceki, 10 sene önceki fiyatlar yok. Ama hala Türkiye ile karşılaştırdığımızda bazı yerlerde Türkiye'de de yok artık eski fiyatlar. bazı yerlerde dedik mutlu etti bizi gelen hesap. Abi şimdi mesela bu 906 lira. Ki biz şu an demiyorum. Rekoleta'dayız. En pahalı yerdeyiz. Evet. En pahalı kafelerden birindeyiz. Doğru mu? İsim vermek istemedim. Şimdi aklıma bir iki yer geldi Neresi? İstanbul'dan da. Söyle. Vermeyeyim. Bölge vereyim. Etiler'de. Tamam. Benim işim senin evin Etiler'de. Tamam. Orada rastgele bir kafeye oturup tost yediğinde gelen Tost artı kahve bir tost tanesi artı kahve. bundan Hadi pahalı. Media Luna'yı sayma. Tamam. Ya da bir kurabiye de ona da. Onunla karşılaştırıyorum çünkü Recoleta'dayız. Evet. O yüzden ucuz. Gracias. Nerede ki bunun şeyi? Yok mu? O zaman buraya bırakalım. Yani 2000-3000 bahşiş bırakınca insan bir garip oluyor ya. Sanki 2000 lira 3000 lira vermişsin gibi. Ben alışık olduğum için bana da şey geliyor. Az verdim de. Yani kur da değişiyor sürekli. Evet. Geçen sene 2000 versen tamam mesela fazla. Şimdi verince Hadi o zaman ete gidiyoruz. Hadi siz de kalkın. Şimdi Laram'lara geldik. Laram da buranın iyi kafe ve restoranlarından biri. Bu bölgedeki gelinebilecek yerlerden biri. Biz dediğim gibi geçen hafta bir burada bifede lomo yemiştik. Olağanüstüydü. Lomo eti. lomo eti, lomito sandviç diye geçen lomo etli sandviç. Bir daha yememiz gerektiğini Ya düşündüm. bunu göstermemiz gerekiyor size. Göstermezsek eksik kalacağını hissediyorum şu anda. O kadar güzel bir et ki. Buranın imza lezzetlerinden bir tanesi. Bakalım nasıl gelecek. Siparişimizi verdik. Hem ondan Siparişimizi verdik hem verdik. tortilla verdik. Tortilla var. Tortilla'da böyle patatesli, yumurtalı bir İspanyol İspanyol omleti. omleti. Aynen.
menüde vardı. Dedik onu da bilelim. Yaş grubu biraz orta yaşın üzeri. Orta Yine yaşın bayağı üzeri. Recoleta bölgesindeyiz. Yine Recoleta'da iş dünyası da biraz var. Evet. Öyle öğle yemeği gibi, iş çıkışı gibi orta yaşa yakın yaşlar buraya geliyor. Şık insanlar genelde. Recoleta zaten biraz böyle mimari olarak da Fransız mimarisi. Küçük Paris diyorlar buraya. Evet. Recoleta ilçesine. Şık. La Rambla da bu bölgenin güzel. Aslında çok bilinen mi emin değilim ama niş restoranlarından biri. Bakalım gelsin de görelim. Yani bu uçak bileti aldıracak bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Lomito. Garsonlar da bayağı eski. Eski. De Turquía, de Estambul. ¿Sabes alguna información sobre Turquía o Estambul? Fuera de la novela, política, otras cosas. O futbol. Fútbol. ¿Conoces algún club turco? No. No. El Fenerbahçe, ex equipo de Burrito Ortega. ¿Hace cuánto está acá este restaurante? 1957. 1957. 1957'de burada açıldı. Burada devam ediyor. Gracias. Muchas gracias. 1957, 2026, 69 senelik. Evet. Aynı yerde burada açılmış. Türk takımı tanımıyormuşlar ama ben Ortega Fenerbahçe falan diye sordum. Belki çağrışım yapar. Çünkü buralar daha Rivelli, işte Rivel yöneticisi falan. Oralara daha yakın. Biraz Evet. daha semtler. Öyle yakıştırdım. River'den bir oyuncudan Türkiye'ye girmek istedim. Türk takımlarını tanımıyor da Ortega geliyormuş buraya. Buralarda dolanıyor dedi. Denk gelir miyiz acaba ya? Gelsek iyi Allah'ım olur. inşallah. Bir imza alırım şu anda. Oturur sohbet ederiz. Aynen. Bir Ortega vlog çıkar bir tane. Heh, aynen Ortega öyle bile. yaparız. Bir fedelemo ısmarlarız ona. Sadece onu izlemeye gidiyorduk ya maçlara. Yıldızdı yani. Şu an Yıl 2002. takımda yıldız neredeyse yok. O zaman ya Asensio hariç. takımda değil. Şimdi Asensio yıldız ama futbol dünyasında öyle. O tür yıldız kalmadı. O tür yıldız kalmadı. Doğru söylüyorsun. Osimhen bir biz- yıldız ama yani mesela. Ama daha makine gibiler şimdi. Eskiden Her şeyi doğru yapıyor gibi. Evet. Hani bunların yanlışları da vardı. Doğruları çok enteresan. Ayağa kaldırıyordu. evet. Adamın içinden geçiyor ama özel hayatları tartışılıyordu. Tam yıldız. Özledik ya da biz yaşlandık. Biz yaşlanmış Biz olabiliriz. yaşlandık. Biz ama güzel dönemi yaşadık. Biz Ronaldo'yu izledik, Ronaldinho'yu izledik, Figo'yu izledik, Zidane'ı izledik. Ne bileyim. Onlarla birlikte Neymar. yenileri de izledik. Tabii yenileri de izledik, eskileri de izledik. Daha eskileri var. Futbol açısından bence çok olması gereken yaş bizim yaş. Anelka'yı Eskiyi de izledik bak. Sonrayı da izledik. Anelka döneminin Osimhen'idir. Doğru mu? 26 tabii. yaşında geldi. Çok farklı oyuncular olması ama öyledir. Hakan Bilal Ya- Kutlualp ya da getirmişti. Icardi'si. Hatırlıyor musun uçakta? Tabii. Gülşen dinleyerek getiriyordu. Çevrede öğle arasına çıkmış business insanlar var. Onlar dönüyorlar. Birbirlerini görüyorlar. Sohbet ediyorlar. Buralar biraz daha business. Oo bir dakika etimiz geldi. Ne kadar Etimiz çabuk pişti geliyor. ya. Tortişamız da geldi. Ay. Tortişa biraz büyük. Tortuşa bayağı büyük. Ben o yüzden sipariş ederken biraz tereddüt ettim. Sen tortilla devam. Evet yemesi kolay olmayacak ama bakalım. Çok güzel bir et. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ekmeği çok güzel ızgara yapmışlar. Yumuşacık et. Et dışındaki yan ürünler çok dozunda bence. Böyle şişirmemiş. Domatesi güzel, yeşilliği güzel, iyi eşlik ediyor. Patatesimizden alalım. Görüntüsü muazzam çünkü. Bak bir şey söyleyeyim mi? Patates de çok iyiymiş. Ben bunu keşke önceden geldiğimizde de yeseydik. Bakalım beğenecek misin? İspanya'da da her gittiğimde mesela bulduğumda bundan sipariş veriyorum. gündüz yerim. Güzel Güne değil mi? başlarken. Evet. İspanya'dayken. Burada yemiyorum ama tabii bu İspanya'nın yiyeceği. Bazı yine eski yerlerde Arjantin'de bulunabiliyor. Abi çok güzel. Patates çok iyi. Bu arada yine porsiyonlar aslında ikisi de tek porsiyon, tek kişilik ama bu patates herhalde 4 kişilik. Çok fazla, Çünkü bir kişinin yemesi mümkün değil. çok fazla ama çok lezzetli abi. Şuna bakar mısın? Islak ıslak. Burada çok fazla var. Yani böyle söylüyorsunuz, paket yaptırıyorsunuz. Hiçbir restoranda yadırganmaz. Bırakmayın yani. Çöpe gitmektense Bırakmayın tabii. En kötü otelde kalıyorsunuz. Oraya götürmek istemiyorsanız bile birine verebilirsiniz. et çok güzel. Demin ete basınca kırmızı suyu çıktı. Sakın buna kan demeyin lütfen. Hayvanın kanı zaten kesildiği anda akıyor. Bu kan değil, bu et suyu.
Az pişmiş mi? Belki size az pişmiş gelebilir ama olması gereken kıvam bu. Çünkü tam ortasından Az kesiyorlar. piştiği için kan akıyor değil ya. Değil. Tam ortasından kesiyorlar. Ortası biraz daha kırmızı ama hemen bir arkası çok güzel pişmiş. Yani doğru zamanda doğru şekilde çekmişler. Geçen hafta yediğimizde daha suluydu. Herhalde o yoğunluktan dolayı daha hızlı pişirip servis ettiler. Ondan kaynaklı olabilir. Yani normalde tabii standart olması lazım. Ben de buranın daha önce de geldiğimde Lomitos'unu çok beğeniyordum. Evet ama dediğin gibi geçen seferlikkiyle bir tık fark var. Bir tık kuru geldi bu sefer. Saatle alakalı olabilir, yoğunlukla alakalı olabilir. Bu arada akşam da ciddi et yiyeceğiz gibi görünüyor. Çok da şey yapamadım. Bundan başka et yemeyiz. Yemez miyiz? Yok, akşam güzel bir et restoranına gidiyoruz. Dünyadaki 101 steakhouse içinde 35. sırada. Ama biz video çektiğimiz zamanlarda 2026 listesi açıklanacak. Bakalım orada kaçıncı olacaklar. Yükselir gibi duruyor. Ben orayı uzaktan biliyorum ama gitmedim. Deneyimlemedim bu arada. Ama bilinen bir yer. Gerçi listeleri bilmiyorum. Çok iniş çıkış oluyor ama en azından düşmez. Ama buranın bilinen restoranlarından değil mi? Evet tabii. Burada iyiyi konuştuk yukarıda. Bir de kötüyü de konuşalım. Yani nerelere gitmemeli. Şimdi mesela Boca Juniors maçına gidecek insanlar onun çevresinde, La Boca güzel bir yer ama çevresinde bazı gidilmemesi gereken yerler var. Şöyle, La Boca aslında semt olarak turistik şu an. Ama tabii ki şehrin işte Palermo gibi, Belgrano gibi, Recoleta gibi daha lüks yerlerinden biri değil. Durup dururken maç günü olmadan akşam saati falan giderseniz biraz daha tekin değil oralar. La Boca, onun arkasında Docksud var ve daha aşağısı güneye doğru. Haritayı böyle aslında aldığınızda denizi sağa verdiğinizde güneye indikçe daha tekin olmayan ilçelere gidiyorsunuz. O yüzden yani Boca'yı güneyde bir sınır olarak düşünülebilir aslında. Evet. Boca'nın aşağısına inmemek lazım. Üst taraflara doğru çok güzel. Üst taraflara doğru da yine haritaya göre söylüyorum. Sağ denize aldığınızda kuzeye çıktıkça elitleşir Evet. şehir. Daha müstakil evler, daha hatta deltaların geçtiği aralardan müstakil evlerin de onları etrafına serpiştiği ilçeler var. Biraz lüks. Nordelta var mesela. Bildiğim kadarıyla Icardi'nin de evi var orada. Nordelta'da onun evi. Ya birçok futbolcunun, sanatçının evi Nordelta ve çevresinde. Evet. Tigre'ye doğru gittiğimiz bütün lokasyonlar düzgün, güvenli. Biraz daha ama tabii mahalle şeyi biraz daha düşük. Müstakil evler olduğu için. Mesela daha Palermo'da her yerde dükkanlar var, kasabı var, manavı var. Orada arabanız olması gerekir orada yaşarken. Ya da oteller falan çok az tabii. Ama kuzeye doğru çıktıkça şehir güvenli, görmeniz gereken ilçeler var. Güneye doğru indikçe de hani ben nereye gidiyorum diye bir bakıp gideceğiniz ilçeler var aslında. Batı tarafı da öyle. Yani Kaba'nın, kapitalin dışına çıkınca bakıp araştırmanız lazım ki turist olarak geldiyseniz de çıkmazsınız. Maçlara falan gideceğim derseniz kulübün stadının nerede olduğuna göre bazı tehlike arz eden mahalleler var ama. Mesela konusunu açtık ya şu anda. Icardi'den bahsettik. Icardi burada seviliyor mu? Icardi burada sevilmiyor ya da nötr. İkisinden biri. Ya sevmeyenler var ya yani bana bir şey ifade etmiyor diyenler var. Bunun sebebi Bunun ne? çeşitli sebepleri var. Ya Türkiye'de şey zannediliyor. İşte İtalya'da oynadığı dönemdeki özel hayatından dolayı işte tasvip edilmediği, işte Messi ve arkadaşlarının da onu dışladığı gibi bir konu var. Evet böyle bir konu var. Ama hani buradaki sevilmeme sebebinin onunla hiç alakası yok. Burada şey bakılıyor olaya. Buradan bir kulüpten çıkmış olmaması, şu camianın evladı gibi bir mevzu yok ve dolayısıyla herhangi bir taraftar grubunun doğal yoldan sevdiği bir adam değil. Doğru. Nasıl örnek vereyim bilmiyorum ama Türkiye'de gurbetçi futbolculara olan bağla bir takımdan gitmiş Avrupa'ya olan bağ daha farklı oluyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bir sebep bu. Öbür sebep de Van da çok seviliyor. Van Nara. Evet. Yani biliyorum kulağa aykırı geliyor olabilir. Nasıl, niye seviliyor diye. Burada Van'da bir anne gözüyle, kutsal anne çocuklarına bakmaya çalışıyor. Bütün gün çocuklarıyla işte ama kocası ya da eski kocası takılıyor tırnak içinde. Umurunda değil ya da Evet. çok bilinçli değil gibi görülüyor. Öyle bir dayanışma var. Yani ülkenin anne figürü olarak kabul ettiği bir kadın, çocukları bir de onu umursamayan bir tane adam gibi bakılıyor Icardi'ye. O yüzden genelde kötü kelimeler söylerler. Evet. Küfür olmasa da İşe yaramaz gibi. İşe yaramaz gibi tabirlerle anlatır. Ya bırak onu Icardi. Ama Çocuğuna bile gollerini atıyor bakmıyor. Çocuk konusunda hassaslar çünkü. Yani en son Icardi burada mahkeme kararıyla çocuğunu görmeye izin aldı. İzni vardı. Basın ve halk orada bile çocuğuyla ne yaptığına bir baktı. Evet. AVM'ye gitmiş. 5 gün izin aldığın çocuğunla
AVM'ye mi gidiyorsun eleştirileri vardı mesela. Çocuğunla otur ödev yap, babasın sen, ne biçim adamsın gibi bakılıyor. O yüzden sevilmiyor. Bunlar hiç Türkiye'de söylenmedi hiç. Burada bir de benim çok beğendiğim konulardan bir tanesi de dünyadaki en fazla evcil hayvan besleyen ülkenin Arjantin olması. Yüzdelik verirsek yani 100 evin 80'inden fazla evde evcil hayvan var. Yani bu kedi de olabilir, köpek de olabilir, başka bir şey de şey olabilir. var. Ama herkesin mutlaka bir köpeği oluyor. Sokaklarda inanılmaz derecede köpek gezdiren insan var. Ve köpekler de mutlu gördüğüm kadarıyla. Hiç havlayan köpek görmedim. Sakinler, Evet, alışkınlar, insana yani diyalog becerileri çok yüksek duruyor. çok yüksek. Çok fazla köpek var ve çok enteresan cinsler görüyorum. Tazı cinsleri var. İşte ne bileyim böyle yırtıcı köpek yok. Yani yırtıcıdan kastım şu. Yasaklı olan köpekler var ya onlardan yok. Genellikle böyle süs İnsanlar köpekleri. zaten köpeklerini böyle bir güç gösterisi olarak çok kullandıklarını ben burada görmedim. Evet, arkadaş olarak. Evet, Yani arkadaş olarak. hayat arkadaşı oluyor artık öyle Evet. diyelim. Ama aile bireyi oluyor artık onlar için de. Gerçekten her 100 evin 80'inden fazla evde köpek var. Dışarıda ilk defa burada gördüğüm kediler de sokakta gezdiriliyor. Yani adam ya bir çanta alıyor, çantanın içine koyuyor, kediyi öyle gezdiriyor ya da tasmayla Tasma. gezdiriyor falan. Çok enteresan geldi bana. Yani kedimi ben sokağa çıkarsam parçalarlar diğer kediler. Ve burada sokakta başka hayvan yok. O yüzden Hayvan yok. çok enteresan bir kültür olduğunu düşünüyorum. Hepsi yetişkin birey gibi. Evet. Aileleriyle beraber. Burada bebekler, çocuklar da çok ağlamaz. Evet. Onlar da olgun duruyorlar. Yani tam sebebini bilmiyorum. Ben ilk geldiğimde ilk fark ettiğim farklılık buydu. Sordum, soruşturdum. Çok Evet. net bir cevap alamadım. Yani çünkü onlar senin ülkendeki bebek çocuk davranışlarını bilmedikleri için sorduğum insanlar "Aa öyle mi?" diye cevap verdi. Farklı dedim yani buradakiler. Ben buraya gelirken uçakta mesela Arjantinli bir aile vardı, bebekleri vardı. Yani bir kere inişte basınçtan dolayı ağladı çocuk. Onun haricinde hiçbir şekilde ağlamadı yani. Orada Herhalde da iyi ilgilenmiş, susturmuşlardır. Bir 8 şekilde. ay, tabii babası sürekli ilgileniyordu. Burada anne baba eşit şekilde herhalde dağılım yapıyorlar. Evet. Ya toplumda şöyle. Toplumun bir kesiminde çok güzel aile ilişkisi ve çocuğa bakım var. İşte baba alıyorsa çocuğu okuldan anne bırakır. İkisi eşit şekilde ilgilenir her şeyiyle. Ama tabii toplumun bir kesiminde şey de var. Anne erken yaşta doğum yapmış. Çocuğun babasıyla evlenmemiş ve çocuk babasız büyüyor. Bu çok fazla var. Yani yaşı küçük kız 23-25 yaşında ama çocuklu kadın çok görürsünüz. Eşi yoktur ama buna rağmen evlilik dışı çocuk olmasına rağmen annenin ailesi yani anneanne, dede veya işte teyzeler o geniş ailenin içinde çocuğu çok iyi yetiştirirler. Çok sahiplenirler. Çocuk çok önemli bu ülkede. O da biraz İtalyan kökenlilikten geliyor. Evet. Yemeğimiz çok güzeldi. Şimdi adisyonu isteyelim. Ardından da bir yakındaki mezarlık ziyaretini yapalım. Duamızı edelim. Oradan da sıradaki durağa devam ederiz. 2562 lira. Buyurun. Hemen sesi de duyduk. 2562 TL. Evet. Lomito 51.000 yani 1633 lira. Tortilla 20.000 yani 640 lira. 640 lira mı şu? Gracias. Ses. Sularımız var 9.000. Onu da hesaplayalım. O da 288 lira. 2 tane. şişe soda. Aynen. Soda. Gazlı. Gazlı su. Valla böyle bir et, böyle bir tortilla Tortilla'yı 4 kişilik düşün. bence daha bile fazla. Eti 2 kişilik düşünelim. Ona göre düşünelim. Et iki Birer kişilik de. porsiyon, Evet. et 2 kişilik. Karşımızdaki arkadaş gerçi Bifedelomo'yu kendi başına yedi ama Evet. aç gelmiş demek ki. O ceketli öğlen arası, iş arası. Bahşiş ne veriyoruz? Diğer karşımızdaki kız da tortilla'yı tek başına yiyor. Evet. O da şaşırtıcı. 5000 peso falan. 10 var. Biro. Bino. Bu 1000 mi? Aha. Ben hep 10 binlerle binleri karıştırıyorum artık. Burada o kadar çok sıfır var ki. 3000 yeter ya. 3000 yeterli. Bence de. Yeterli. Abim Türkiye'den takım tanımıyordu. Ha, o Fenerbahçe tanısaydı Tamam. daha fazla verirdi. Hadi devam ederiz. Recoleta mezarlığına geldik. Evet. Zaten bugün Recoleta'da bazı duraklarımız da vardı. Buraya gelmişken mezarlığa gelmeden olmaz. Ufak bir sıra var. Ücret 22.600 peso turistler için. 5.650 peso yerli turistler için. 22.600 yaklaşık 700 lira falan yapıyor olması lazım. Evet. Ufak bir sıra var. Zaten sıranın başına geldik. Yavaş yavaş hızlı ilerliyor.
Hangi mezarlar var burada? Arjantin'in ünlü ailelerinin ve ünlü isimlerinin mezarlıkları var. Yani en bilinen Eva Perón'un ve ailesinin mezarlığı var. Biraz içerisi labirent gibi. Buluruz muhtemelen. Buluruz. Biraz ararız ama buluruz. Zaten turistler orada kümeleniyor. Oradan en kötü buluruz. Bir de tasarımları farklı değil mi? Yani en önemli Tabii. özelliği buranın görülmesi gereken şeylerden bir tanesi sanat var aslında içeride. Sanat var. Birazdan göreceksin. Görerek anlatırsan daha iyi olur. Tamam. Şimdi sanat var tabii. Biraz mezarlıktan farklı. O yüzden turistik. Ama görüp değerlendirirsek daha sağlıklı olur. Mezarlığa para vererek girdiğim ilk yer olabilir. Başka bir yerde olmaz herhalde. Aklıma bir şey geldi de söylemeyeceğim. Niye? En son yine veriyoruz ya. Evet. Hepimiz giderken Ha. mezarlığı satın alıyoruz kendimiz için. Doğru. Bu son olmayacak diyecektim de Allah geçinden versin. Doğru söylüyorsun. Buraya gelirken yani mezara giderken bir kere daha para harcamamız gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Bu dünyada her şey parayla abi. Çok kötü. Bu bir bize şey olsun. İlk mezarlığa ilk paramı veriyorum ben. Video çekmek yasakmış. O yüzden telefonla çok kısaca gösterelim size istiyoruz. İçeriği birazcık gezdirmiş olalım. Görüntülerle sizi baş başa bırakalım. Çünkü mezarlar gerçekten çok enteresan. 1823, 1907 çok eski mezarlar var. Çok ilginç geliyor. Ve hepsinde bir tasarım, hepsinde bir farklı dizayn var. Recoleta mezarlığından çıktık. Uber'imizi çağırdık. Şimdi sandviç yemeye gideceğiz ama öncesinde oraya gitmeden önce sizlere bir bugüne kadar gittiğimiz ama videoda paylaşmadığımız yerleri de bir özetleyelim istiyorum. Çünkü gelmişken buraya nerede ne yediği anlatmak istiyorum size. Mesela Kentucky isminde bir pizzacımız var. Fugazetta yedik orada. Fugazeta yedik. Bir de provoletta peynirli olandan yedik. Evet. Provolone peynirli olan provoletta olan ismi pizzamızdan yedik. Ben onu çok beğendim mesela Kentucky'de. Dolu dolu Sarımsak peynir. kokusu geliyor, peynir kokusu Evet. geliyor. Çok acayipti gerçekten. Burada 2 tane pizzacı çok meşhur. İlk videoda bir tanesini göstermiştik. Diğerini de bir sonraki çekeceğimiz maç günü lezzetlerinde görmüş olacaksınız. Kentucky'de Kentucky her yerde bulabileceğiniz şubeli ama eski bir pizzacı. Aynen Diğerleri öyle. tek şubeli. tek dilim alabiliyorsunuz. O güzelliği var. Siz sipariş verince pişmiş olan pizzayı alıp ısıtıyorlar tavada, pan içinde. Dolayısıyla o ısınan pizza da önünüze sıcak sıcak geliyor ve yiyebiliyorsunuz. Bence çok güzel konsept. Makbulü bir ya da 2 dilimdir zaten. Bir de ilk geldiğinde hatırlarsan gitmiştik. El Viejo Parrilla et yemiştik orada da. Evet. O aslında hani çok bilinen şubeleri olan ya da ünlü bir restoran değil. Biraz sokak arası. Böyle ilk oradan bir tadalım yavaş yavaş başlayalım diye gittiğimiz Mahalle bir Parijacısı. mahalle Parija. Burada çoktur. Burada çoktur. Bizim mahallede de o vardı. Oraya gittik. Çok güzeldi ama. Güzeldi. Orada bize 2 farklı et denettirdiler. Orada Ojo de Büfe'yle Büfe'de chorizo yemiştik. Gayet memnun etmişti bizi. Patates de Lezzet çok olarak güzeldi. Patates çok güzeldi. Tabii ilk geldiğinde gittiğimiz için şimdi hafızamı da tazeliyorum. Ama oradan ayrıldığımızda, memnun ayrıldığımızı çok net hatırlıyorum. Orada toplam 114.500 ödemiştik. O da 3.666 lira yapıyor. 3666. Sadece o gün doya doya et yemiştik. 2 tane et. Ortaya başka patates gelmişti. Ekmek getiriyorlar zaten, chimichurri sos. Her şeyden bırakıyorlar. Litrelik kolamız vardı yanımda. Aynen. Ben o hesabı paylaştığım zaman sosyal medyadan herkes dedi ki abi bunların hepsi mi o paraya satıldı? Yani inanamadı insanlar ki daha fazlası var bence. Şehirde gezmeye başladıktan sonra hakikaten bu kadar ucuz mu dediğimiz çok şey oldu. Peki bizim çok sevdiğimiz, daha doğrusu benim çok sevdiğim mekanlardan biri Merienda. Merienda'da genellikle biz tatlı yemeye gidiyorduk. Hem flan yemeye hem de arroz con leche, arroz con leche. sütlaç diye çevirebiliriz. Evet, arroz con leche Sütlü sütlaç. pirinç. Sütlü pirinç ve üzerinde böyle şekerli kıtırlar vardı. Aynı zamanda yanına da onun parçalanmış, daha ince böyle çekilmiş ve sifonla püskürtülmüş böyle süsleme yapılmış bir tabağı vardı. Çok güzeldi bence o tabak. Bizim sütlacımızdan farklı ama daha yoğun bir pirinç tadı alıyorsun. Vanilya tadı alıyorsun. Aynı zamanda süt tadı alıyorsun. O yüzden ben onu çok beğenmiştim. 2 akşam üst üste gittik. Bir de konumu çok güzel böyle. Konumu çok güzel. Sokağın- Evet. Çıkmaz sokak desen değil. İşte iki sokağın birleşimi tam böyle bir kesiştiği nokta. Sakin, güzel günler geçirdik orada. Güzel Aynen öyle. dakikalar. Campo Bravo. Orada da biraz daha böyle et ve İtalyan lezzetlerini bir arada tadabildiğin güzel bir restorandı. Risotto yemiştik orada. Üzerinde bir et vardı.
Aynı zamanda Entranya yedik. entranya. Entranya da böyle etek bifteği olarak geçiyor internetten bakınca. Ama sığır eti, sığır etinin ince bir parçası. Onu özellikle belirtmek gerekiyor. Kalın bir parça değil. Onun haricinde çok güzel patates püresi vardı. Orada Püre güzeldi. onları Püre yemiştik. güzeldi. Fiyatlar da fena değildi. Ortalama seviyelerdeydi. Onu da belirtmiş olalım. Evet. O bölge, o lokasyon çok güzel bence. O Palermo Canitas bölgesindeki Campo Bravo'ya gittik. Bir de Palermo'da var. Canitas bölgesi küçük ama böyle bir huzurlu bir bölge. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki Arjantin'de hiç kokteyl bar yok mu? Tabii ki var. Hatta 50 Best'e giren birçok kokteyl bar var ama gündüzleri çekim yapmaktan, yorgunluktan akşamları kokteyl içmeye vaktimiz kalmadı. Ama yine de bir akşam bir yere çıktık. The Hall isminde gerçekten konsepti güzel olan bir kokteyl vardı. Oranın konsepti çok enteresandı. Hapishane konsepti. İçeri girerken polis bürosundan paranızı ödeyip fişlerinizi alıyorsunuz. Fişlerinizle beraber gidip içeride kokteylinizi alabiliyordunuz. Kendi yaptıkları kokteylleri var. İlginç, güzel ve Fotoğraf çektirebileceğiniz alanlar var. var. Bir tane Hapishane İtalyan konseptli. mafya babalarının arabası var bir tane girişte. Aynı zamanda içeri rezervasyon yaparsanız üst katta kodesler var. Kodeslerin içinde kokteyl içiyorsunuz. İçerideki garsonların kıyafeti de turuncu renkte ve o da tabii ki mahkumların kıyafeti olmuş oluyor. Enteresan bir Böyle konsepti var. arkadaş grubuyla gidip bir de hani rezervasyonu yaptırırsanız, odada olursanız o Kodes'teki yatakta, duvarda işte boyalı fotoğraf çektirmek için giderseniz, ana olsun isterseniz Instagram'da çok popülerdir The Hall. Evet. Biz de gitmiş deneyimlemiş olduk. Son olarak bir gastronomik tavsiye değil ama şehirde yapmanız gereken birçok şey var. Onlardan bir tanesi Ekopark. Ekopark nedir derseniz de hem botanik bahçe var hem de hayvanat bahçesi gibi, yani birçok normalde göremeyeceğiniz hayvanı burada görebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz şekilde, turistlere de ücretsiz şekilde pasaportunuzu veya kimliğinizi göstermenizi istiyorlar. İçeri alıyorlar. Saat 11 civarında açılıyordu. 11'de girip kocaman bir Geniş park bir gezmiş alan, oluyorsunuz. Geniş bir alan. Hayvanların kendi alanları da çok geniş. Evet. Yani bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini gördüm. Bu tür konularda biliyorsun hani hassasiyet doğal olarak var. Hayvan orada rahat mı değil mi? Geziniyorlardı, hep beraber gezindik. Geziniyorlar ve yani zürafasından hipopotamusuna kadar çok enteresan birkaç tane daha hayvan vardı. Ben isimlerine tam bakmadım. Oraya çok hızlı geçtik mecburen. Çünkü yaklaşık 8-9 gün kalacağım burada ve bunun %99'unda yemek içeriği peşinde koşuyoruz. Aralarda böyle yürürken hadi 5 dakika girelim şuraya deyip orada gezebiliyoruz. Malum içerik üretmek için buradayım ama bundan sonraki geleceğim zaman gezmek için Ama olacak. Ekopark'ın da şehrin tam merkezinde olup, o kadar geniş olup hem de ücretsiz olması biraz hani ülkenin bazı şeylere bakışını gösteriyor. Halkta genelde yerel turist çok fazla var. Buna rağbet gösteriyor. Evet, havalimanı yakınımızda var ama biz bu havalimanından kalkmıyoruz. Değil mi? Bu eski havalimanı sahilde iç hatlar genelde burada. Evet. Ya da yakın Avrupa uçuşları var. Bizimki Ezeiza'da biraz uzak, yani merkeze 1 saat. Şehir içi ulaşım kolay, otobüslerden, metrodan bahsetmiştik. İlk uçaktan inince de en kolay Uber'le şehre gelmek. 50 dakika gibi bir mesafeniz oluyor. Güvenilir Uber. Hani takside bir kazıklanma olayı da olmaz. Doğru. Aşağı yukarı da bugünün fiyatlarıyla 1000 lira gibi bir civarda bir şey ödersiniz merkeze gelirken. 50 Uber'e, dakikalık taksiye yola. 50 dakikalık yola. Evet. Bununla birlikte şeyden de bahsetmek gerekebilir. Son zamanlarda Arjantin'de sürekli kural değişiyor. Hükümet değişti. Ondan sonra işte ekonomik atılımlar vesaire derken sosyal şeylerde de değişimler var. Türkiye'den buraya gelirken, şimdi biz güzel şeylerden bahsediyoruz ama hani gelmek isteyenlerin sıkıntı yaşamaması için bilmeleri gereken bir nokta var. Son zamanlarda havalimanında biletinizi almış olmanıza rağmen check-in noktasında bir kontrol var. Bu kontrolden geçememe durumu olabiliyor Türklerde. Genelde şuna bakıyorlar: daha önce bu kıtaya uçmuş mu? Daha önce bu ülkeye ya da Brezilya'ya uçmuş mu? Eğer burada bir pasaportunuzda çok boşluk varsa, buralara uçmamışsanız ya da hiç uçmamışsanız kapıda sizi check-in noktasından geri gönderebiliyorlar. Uçağa binemezsin diyebiliyorlar. Bu bir ihtimal. Bu Arjantin hükümetiyle alakalı bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin çevresindeki ülkelere size geleni ben denetleyeceğim deyip biraz Türk Hava Yolları'na ya da işte hangi şirket uçuyorsa İstanbul'daki havalimanına kendi koyduğu özel güvenlik sisteminden kaynaklanıyor. Bu bir Evet. ihtimal ama hani bu ihtimalde yaşanınca çok kötü bir ihtimal olduğu için
gelme planı olan varsa bu ihtimali bir gözden geçirmesi lazım. Yani Amerika'nın karşısında duran ülkelere seyahat ettiyseniz pasaportunuzda o damgalar varsa da alınmama ihtimali olabiliyor. O da olabilir. Yani bu Evet. Amerika ile alakalı bir şey. Evet. Sonuçta burası da Güney Amerika. Bilmiyorum yani bana yaklaşıyorsan diyor çünkü Amerika'nın da göçmen problemi var. Daha çok Meksika'dan falan olmasına rağmen Evet. benim yakınımdaki ülkelere gelenleri ben bir bakayım denetleyeyim diye düşünüyor. Bir de şey söyleyebiliriz mesela Türk vatandaşlarına burada vize uygulanmıyor. Yani vizesiz şekilde gelebiliyorsunuz. Sadece bir pasaportunuzun olması Tabii. yeterli. Diyelim ki Amerika'ya gittiniz, Miami'ye gittiniz ki buranın insanların birçoğu yaz tatili için Miami'ye gidiyor. Miami'de. Ortalama olarak da 9 saatlik bir uçuşa sahip aralarında. Yani benim çok vaktim var veya Miami'de yaşıyorum, oradan gelmek istiyorum, Amerika'dan gelmek istiyorum dediğinizde 9-10 saati gene gözden çıkarın. Ama 19 saatten çok daha iyidir. Tabii ki. Ben Türkiye'den 19 saatte geliyorum buraya. Yani buradaki insanlar daha yakın lokasyonları tercih ediyorlar. Maddi durumlarına da göre tabii ki. Ya şehir ülke içi olmazsa Uruguay olmazsa Brezilya olmazsa da maddi imkanı varsa, zamanı da varsa Miami ya da Meksika, Cancun Evet. ilk tercih edilen tatil lokasyonları. Cancun'a gittim Buradakilerin. ben. Çok güzel. Cancun bir de Cozumel Island var orada. Cozumel Adası. Onlara gitmek, görmek gerek. Belki Ama ya sen de demin söyledin yakın gibi görünebilir. Sık sık gidiyorlar diye yakın düşünebilirsiniz ama buradan Miami 9 saat. Arjantin her yere uzak. Uzak. Gerçekten uzakmış. Güney yarımküredeyiz bu arada. Onu da belirtmek gerekiyor. Bayağı aşağıdayız. Aşağıdayız. Yani biraz da aşağımız. Dünyanın sonu diye geçer. Aşağılardaki o küçük bölgeler gerçekten dünyanın sonu. Yani yarısı Şili'nindir, yarısı Arjantin'indir ama çok aşağıdayız yani. Buzullar var en aşağıda. da. Buzullar var, Patagonya bölgesi var. Oraların ayrı bir turizmi var. İşte buzullar, göller, orada yakılan dev mangallar vesaire. İşte Avrupalıların oralardan mal mülk alması, yer yapması kendine. Orada hem çok büyük hem başka bir dünya ama dünyanın da sonu. Aynen öyle. O zaman sandviçimize gidelim çünkü ortam çok enteresan orada. Sosyal medyada ilk izlediğim zaman ya bunlar ne yapıyor manyaklara bak demiştim. Şimdi o manyakları size göstermek için yola çıkalım. Gidelim. Hadi bakalım. Buenos Aires'teki lezzet keşfimiz devam edecek. Gelecek hafta Türkiye'den farklı bir şehre gidiyoruz. Ama sonraki hafta Buenos Aires Vlog'un 2. bölümüyle karşınızda olacağım. Bu güzel şehrin en fantastik lezzetlerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.